Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere çok lezzetli bir pasta tarifi vermek istiyorum. Fırın kullanmadan kısa sürede hazırlayabileceğiniz muhteşem bir pasta tarifidir. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarifimizle hemen hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. 2 adet yumurtanın üzerine 1 çay bardağı toz şeker, 2 bardak da süt ilavesi yapalım. 1 yemek kaşığı un ilavesi yapalım. Daha sonra ardından 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 paket vanilya, 1 su bardağı un, 2 yemek kaşığı kakao, tüm malzemeleri pürüzsüz olana kadar bir mikser yardımıyla karıştıralım. Evet, hamurumuz hazır. Kıvamı bu şekilde olmalı. Tavamızı önceden ısıtalım. 1,5 kepçe olacak şekilde hamurumuza tavamıza dökerek hızlı bir şekilde yayalım. Tek tarafı piştiğinden emin olduktan sonra bir spatula yardımıyla ters çevirelim ve diğer tarafı da pişirelim. Evet, pişen krep hamurumuzu servis tabağına alalım ve soğumaya bırakalım. Krep hamurumuzdan 1,5 kepçe olacak şekilde tavamıza dökelim ve hızlıca her tarafına eşit bir şekilde yayalım. Kenarlarından hamurumuzu kaldırarak ters çevirelim ve diğer tarafını da pişirelim. Pişen krep hamurumuzu servis tabağına alalım. Ve aynı yöntemle kalan hamurun hepsini dökerek pişirmeye devam edelim. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Krep hamurlarımı pişirdim. Gördüğünüz gibi. Arası için bir paket toz krem şantinin üzerine 200 mg sıvı krema ekleyelim. Mikser yardımıyla krem şantiyi köpük köpük olana kadar çırpalım. Krep hamurumuzun ters tarafını, yani koyu olan tarafa hazırladığımız krem şantiyi sürelim. Üzerine çikolata rendeledim. Ben dilerseniz muz da koyabilirsiniz. Ya da Antep fıstığı, fındık, fıstık da serpebilirsiniz. Daha sonra kenarlarından katlayarak rulo şekilde sarıyorum.
Evet, krep hamurlarımın hepsini aynı şekilde krema sürerek şekil veriyorum. Evet, krep pastalarım hazır gördüğünüz gibi. Üzerine erittiğim çikolatayı bir poşete aldım. Ucunu çok ince olacak şekilde kesiyorum ve şeritler halinde krep pastaların üzerine sıkıyorum. Evet, pastalarım hazır. Yakından da tekrardan göstermek istiyorum. Üzerlerine Antep fıstığı tozu serpiyorum. En az yarım saat buzdolabında dinlenmeyi bırakın. Daha sonra ikram edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yapımı oldukça kolay ve lezzetli bir pasta. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bir tanesinde işini keserek göstermek istiyorum. Ben fazla bekletmedim. Bir 5 dakika sonra dilimledim. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.